Sirke içmekle başlayayım, limonlu su içmekle başlayayım, soğuk su içmekle devam edeyim. Bunların hepsi hata. Kahvaltıda bunları yapmayın. Çünkü bunlar sabah için doğru değil. Sabahları yapmamanız gereken hataları özetle her gün 2 yumurta yerim dediğin zaman dur derim. Metabolizmayı gerçekten hızlandıran bir alışkanlık. Bir, kalktınız, iştahınız yok arkadaşım, zorlama. Bu davranış modelleri sayesinde hayatınızı daha bir keyifli hale de getirirsiniz. Ben bugün kahvaltı iştahım yok ama yine de hani güçsüz düşmeyeyim yiyeyim demeyin, yapmayın bunları. Böyle bir hayat yok yani. İştahınız yoksa vakti değildir. Sabah aç karnına yapılan en büyük hatalar. Evet, bu konuda sirke içmekle başlayayım, limonlu su içmekle başlayayım, soğuk su içmekle devam edeyim ve sabahları böyle ısrarla sürekli işte geceden koymuştum da cevizi sabahleyin içtim suyunu da devam edeyim. Bunların hepsi hata. Bir kere kuru yemişlerin bu sularını çok da içmeyin arkadaşlar. Bunlar yapısal olarak içerdikleri aşırı lektinler bizim biyolojimizde bazı minerallerin atılımına sebebiyet verebilme potansiyeline sahip. Özellikle tok karnına bu suları da hele hiç içmeyin. Çünkü besinsel bağlantılar kurarlar. Yani sizin yediğiniz gıdaların içerindeki kıymetli mineralleri bağlarlar. Mesela bu bilgi doğruysa, ki doğru. Mesela biz yemeklerimizde ne yiyoruz? Diyoruz ki çorbalarınızın içine ceviz atın, fındık atın, badem atın, bunlarla zenginleştirin, çiğneme refleksini devam ettirmiş olursunuz, çorbayı tak 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 da bitirmemiş olursunuz diyoruz. Ama şunu unutuyoruz. Bu gıdaların yüzeyindeki o bahsettiğimiz lektinler acaba çorbaların içindeki değerli minerallerin emilimini engeller mi diye kendi kendime soruyorum. Bu yüzden mümkün mertebe yıkayıp koyun arkadaşlar. Yıkayıp koyun. Yıkamak bile büyük ölçüde çözüyor. Yani atıyor. Çünkü mesela bademin bahsettiğimiz o maddelerin çoğu yüzeydedir. Yani onları atabilirsiniz. Fakat bu arada bademde güçlü bir de bakır zenginliği de var. Dolayısıyla bademin o zenginliğinden de faydalanmak istediğinizde yani o kabuk size ekstra bir bakır zenginliği de sunar. Burada bir denge ihtiyacımız olduğu anlaşılıyor demek istediğim. Sabahları yapmamanız gereken hataları özetle sürekli her gün 2 yumurta yerim dediğin zaman dur derim. Ben peynirsiz kahvaltı yapmam dediğinde dur derim. Ben işte kahvaltılarımda yani rutinleri sevmiyorum. İnsan biyolojisi rutinlerle hızlı yaşlanıyor. Rutinlerden çıkın. Çeşitlendirmeyi artırın ve bir kahvaltı sofrasına aynı gün 10 çeşit, 15 çeşit ürün koymaktan vazgeçin. Her gün koyacağınız kahvaltıda 2 çeşit, 3 çeşit, 4 çeşidi geçmeyin. Bu yöntemle çeşitlendirme şanssız olur. Ama tahin var, her gün var. Peynir var, her gün var. Yumurta da var, her gün var. Menemen var, her gün var. Yavrum ne yapıyorsun sen diye sorarım. Zeytin var, her gün var. Olmaz. Çeşitlendirin. Bedeniniz soğuksa sabahları domates, salatalık koymaktan vazgeçin. Elleri ayakları üşürken domates, salatalık yemek büyük bir yanlışlıktır. Ya sağlıklıdır deyip bol yeşillikler koymayın. Kahvaltıda bunları yapmayın. Çünkü bunlar sabah için doğru değil. Bunu akşam yap. Uyku kalitesini artırır. İçerindeki magnezyum zenginlikleriyle uyku kalitesini artırır. Vücudu dinlendirici, soğutucu etkisiyle uykuya daha bir hızlı geçişi hızlandırır. Ancak sabah niye ya? Daha yeni uyanamamışsın, yine soğutucu bir salatalık yiyorsun. Sonra gün boyu uyku halini yaşatıyorsun bedene. Yani gözünü açamıyorsun. Bunlardan bir vazgeç. Dolayısıyla insan biyolojisinin sabah kahvaltılarında neler yaptığını gördün. Çok fazla hatamız var demek istedim. Burada yapmanız gereken hataların hangisi sizde bilmiyorum. Aç karnına kahve içmek zararlı mı? Aç karnına kahve içmek zararlıdır dediğimde birçok arkadaş ya ne dedin hocam ya biz her sabah içiyoruz diyecek.
Değil. Yani aç karnına sabah sabah kahvaltıda önce bir kahve içerim, bir sigaramı yakarım kardeşim diyen arkadaşlara hiçbir zaman hiçbir doktorun da buna devam et diyeceğini düşünmüyorum. Yapmanız gereken şey kahvenin birkaç nedenle sabah sabah aç içilmemesini tavsiye ediyorum. Ben kahveyi hayır demem. Kahve içerim de, içiririm de ama onun saati öğleden sonradır. İkindiye doğrudur. O saatlerdeki içilen kahve dinçlik verir, enerji verir. Günün kalan saatlerinde verimlilik katar. Akciğere de güç verir, kalbe de güç verir. Yani kardiyoprotektiftir, bronkodilatördür. Dolayısıyla bu önemli özelliklerini yok saymıyorum ama saati o sabah saatidir. Sabah saati kortizon etkisinde olduğumuz bir saat. Kafeinin oradaki etkisi kortizona sumatif etki yapar ve maalesef daha gencecik yaşlarında çok sayıda böyle kalp çarpıntısı şikayetleriyle doktora giden gençleri gördükçe şu kahveye bir dur demelerini isterim. Yani sabahları değil. Hele aç karnına hiç değil diyeyim. Sabah ilk ne tüketilmeli? Sabah insanın enerjiye ihtiyacı olduğu, uyarıcıya ihtiyacı olduğu ve gün boyu ona iyi gelecek bir enerji kaynağı ve bütün gece işletim sisteminin temizlik faaliyetlerinin sonuçları olan atıkları kolaylıkla atabilecek bir dokunuşa ihtiyaçları var. Ne kadar çok şeye ihtiyacımız varmış. Bu kadar ihtiyacımız olan şeyleri nasıl bir araya getireceğiz şimdi? Enerji kaynağınızı zamana yayacak şekilde planlayın. Yani tahinin içine pekmez, tahinin içine bal, reçel koyarsanız tahin onu tutar ta ikindiye kadar size enerjiyi yavaş 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 verir. Hani böyle bilirsiniz ya paranız vardır ama böyle size yavaş yavaş verilir. Yavaş yavaş verilir. Hemen verilmez size. O da harcamayı yönetmeyi size destek olur. Biz de tahin gibi, tereyağı gibi. Tereyağı yine biraz nispeten hızlıdır. Ama tahin kesinlikle yavaştır. Bundan emin olabilirsiniz. Bir de kuru yemişler de yavaştır. İyi çiğnenirse kuru yemişler de yavaş yavaş enerjiyi boşaltır. Enerjiyi size güne yayar. Ve vücudun böyle rafine edilmiş ekmekleri tüketiyor olmanız enerjinizi 2-3 saat içerisinde maksimum düzeye çıkararak enerji dalgasını büyütür, dalgayı büyütür. Dalganın büyümesi halsizlik ve yorgunluğu büyütür arkadaşlar diyorum. Metabolizmayı gerçekten hızlandıran bir alışkanlık var mı? Metabolizmayı gerçekten hızlandıran bir alışkanlık. Evet. Bir, sabah zencefili, ananası, birazcık da böyle varsa yeşil elmayı, bir çay kaşığı balı bir robottan geçirin ve bunu alışkanlık haline getirin. Gerçekten metabolizmanız hızlanmaya başlar. Ben bu konuda özellikle ginseng grupları içeren bu bahsettiğim Natural Power gibi bir ürünün metabolizmayı gerçek anlamda hızlandırıcı etkisini deneyimliyorum. Bir diğer metabolizmayı hızlandıran şey flash niacin kullanmak. O da metabolizmayı ciddi anlamda guarana meyvesini de içeriyor olması kafeinin daha etkin ve uzun süreli etkisi sayesinde uyanıklığı da daha kontrollü ve daha gerçekçi sağladığını ve daha zararsız bir yöntemle sağladığını bilmeniz bu bahsettiğim aktif ürünüyle gerçekleştirilebiliyor. Dolayısıyla gerçekten metabolizmayı hem böyle sabah canlandıran, metabolizmayı hızlandıran bir şeyle arıyorsanız bu söylediğim 3 başlıkta fazlası var diye düşünüyorum. Kahvaltıyı atlamak doğru mu? Kahveyi atlanmamak konusu biyolojinin vereceği yanıtlardır. Benim vereceğim yanıtlar değil. Yani iştahınız varsa yaparsınız, yoksa beklersiniz. Vücut bazen gıda yerine temizlik ister. Yani kalktınız, iştahınız yok arkadaşım. Zorlama. Bir bardak suyun içine böyle temizleyici bir vişne suyu koy, iç. Birazcık böyle bir bal, sirke yap. Balla sirke yap, direkt sirke yapma. İç. Bak bunlar da hem enerjini verir, hem temizliğini yapar, hem de yavaş yavaş fizyolojini, iştah yönetiminde katkı sunar. Yani bu davranış modelleri sayesinde hayatınızı daha bir keyifli hale de getirirsiniz. Ben bugün kahvaltı iştahım yok ama yine de hani güçsüz düşmeyeyim yiyeyim demeyin. Yapmayın bunlar. Böyle bir hayat yok yani. İştahınız yoksa vakti değildir. Doktorların asla yapmadığı sabah alışkanlıkları neler? Doktorların asla yapmadığı hiçbir şey yok arkadaşlar. Doktorlar da insandır.
ve çok farklı yanlış alışkanlıkları da yapabilir. Dolayısıyla kendimizi bu konuda tenzih etme ama yani kimse bilerek, isteyerek sabah uyandım Allah rızası için bugün zehirlenme demez. Ama gel gör ki sofralarda hepimiz zehirlenmenin varyasyonlarını görüyoruz yani. Sonuçta bir gün bir bakanımız yan tarafta oturmuş böyle bir kahvaltı sofrasında ama tek başına. Oradan da seslendim. Sevgili bakanım dedim, o tabak dedim, yani o sofra dedim. Vallahi size zehirleyici etkiler yapabilir dedim. O da bir anda böyle nasıl yani neden? Acaba bir suikast falan gibi bir şey de düşündü. Çünkü panik oldu. Neden? Dedim bu karmaşık içinden çıkmak bana bile zor dedim. Bu kadar karmaşık bir sofradan nasıl doğruyu seçeceksiniz bilemem dedim. Yani biz insanların böyle aşırı çeşitlilikle bütün besinleri birbirlerine koydukları o reaksiyonlardan dolayı yediklerimizden faydalanamaz. Biz ya da yokluk içindeyiz. Simit, poğaçayla hiç besin olmadığı bir kahvaltıdan dolayı bedeni faydalandıramaz haldeyiz. Bir dengemiz yok. Bu dengeyi bulmaya herkesin ihtiyacı var. Sadece doktorların değil. Herkesin bu dengeyi bulmaya ihtiyacı var. Ne böyle kuş sütü eksik sofralarda oturun ne de böyle simit poğaçalarda oturun arkadaşlar. Güne enerjik başlamanın en doğru yolu nedir? Yani güne enerjik başlamanın en doğru yolu vücudu neye ihtiyacı olduğunu bilmenizdir. Yani siz yaz günü kalkmışsınız enerjik olayım diye tahine bassanız bu yaz günü tahin enerjisi sizin motoru hararet yapar. Öyle bir zamanda ne yaparsınız? Normalde biz yoğurdu ne deriz? Yoğurt sabahları yenmez deriz. Ama sabahın çok yoğun bir sıcaklığı olan bir yaz anında gerekirse bir kaymaklı yoğurttan bahsedeceğim. Koyun sütü, keçi sütü olursa daha da iyi olur. Böyle bir yoğurdun üzerine bir bal döker yerseniz galiba muazzam bir şey yaşarsınız. Müthiş bir enerji yükselir. Ya da üzerine birkaç incir, birkaç kayısı. Çünkü bir tarafı yavaşlatır, bir tarafı hızlandırır. Müthiş bir enerji alanı oluşturursunuz kendinize.